Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Sefa Bey. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Murat Bey, bu bölümde tecrübelerinizi %100 olarak alacağız sizden. Çünkü konumuz şirket, fabrika yani iş yeri. Patron gözünden iş yeri nedir? Evet, ekmek kapısıdır. Kazançtır, emektir, kutsaldır, ikinci yuvamızdır, geleceğimizdir. Saygı hak eden, itina hak eden, ilgi hak eden, ayakları yere basan, basması gereken, hedefleri, hayalleri olması gereken bir yer. Çalışan için ekmek kapısı. Sizde bir farkı olmalı bunun. Bizler için de ekmek kapısıdır. Şirket hangi büyüklükte olursa olsun yuvamızdır, işimizdir, geleceğimizdir, kazanç kapımızdır. Bu gözle bakmak doğrudur. Murat Bey, şirketler insan gibi doğuyor, Evet. büyüyor, gelişiyor, yaşlanıyor ve bir süre sonra ölüyorlar. Şimdi şirketler insanlarla paralellik arz eder. Şirketler de doğar, büyür, gelişir. Büyümek istediği dönem olur. Nasıl insanlar gibi işte 10, 15, 20 yaş arasındaki çocukların büyümek istediği gibi heyecanlı olduğu, daha büyümek istediği, eğitim almak istediği, yani bilgiyle dolmak istediği ya da makinayla ya da ekipmanla dolmak istediği dönemler olur. Şirketlerin artık dünyaya insanlar gibi ben eğitimimi tamamladım, artık gideyim çalışayım, para kazanayım, dünyaya açılayım dediği gibi şirketlerin de hadi bakalım ben de dünyaya açılayım, artık bu pazara gireyim dediği heyecanlı dönemleri olur. Şirketler de borçlanır, şirketler de alacaklanır, gayrimenkul elde ederler. Varlıklı dönemleri olur, varlıksız dönemleri olur. Hastalanırlar, doğru müdahale edilmezse ölüme kadar giderler. Çok paralellik arz eder. İnsan gibidir şirketlerde. Mutlu olurlar, çok kazanırlar, çok yerler, az kazanırlar, borçlanırlar. Çok paralellik arz eder. Doğru yerden yaklaştınız. Bir insanla eşdeğer tutalım şirketi. Doğum öncesi, insan doğmadan önce belirli prosesleri var. Şirketler de doğmadan, kurulmadan önce o kurucular yani anne babalar neler yapmalı? Tabii. Şimdi nasıl bir bebeği dünyaya getirmek bir fikirle, iki insanın ortak fikriyle oluyorsa, şirketler de yapısına göre çoklu ya da tekli. Yeni kanunlarımızla tek kişilik şirketlerde, özellikle anonim şirketlerde de böyle bir hak kazandı. Ama şirketler önce birkaç fikrin bir araya gelmesiyle biz bir iş yapalım, bir iş tutalım. Böyle bir işimiz olsun. O fikirle başlar. Fikirden sonra ne kadar sermayeyle hizmet mi satacağız, üreteceğiz, ticaret mi yapacağız, alsat mı yapacağız, imalat mı yapacağız? Önce her şey olduğu gibi, nasıl bir bebek fikri oluştuğu gibi bir de şirket kurma fikri oluşur. Ondan sonra niyetine girersiniz, şirketi kurarsınız. Ondan sonra o şirketi işte beslemek gerekir, büyütmek gerekir. Aynı bir bebeği büyüttüğünüz gibi yürümeyi öğretmek gerekir, konuşmayı öğretmek gerekir, doğru eğitim vermeniz gerekir. Meslek sahibi yaparsınız, aynı çocuğunuz gibi ona ayakta durmasını, dostunu düşmanını seçmesini öğretirsiniz. Müşterilerinizi tanıtırsınız. Kaliteyi anlatırsınız. Aynı kaliteli insan olmak gibi daha önceki konuşmalarımızda vardı, hatırlayın. Etik değerleri anlatırsınız. Nasıl bir çocuğunuz, bebeğiniz etik değerleri olması gerekiyorsa şirketin de etik değerlerinin olması gerektiğini anlatırsınız. Buna göre hazırlarsınız bütün şirketinizi ve uzun ömürlü olmasını istersiniz çocuğunuzun. Sağlıklı, sonsuza kadar yaşamasını istersiniz ama doğanın bir takdiri vardır. İnsanlar da dediğiniz gibi doğar, büyür, yaşar ve günü gelince de göçer gider. Çok uzun yaşayan şirketler vardır ama ölmesi de muhtemeldir. Murat Bey, şirketlerin ölüme hemen geçmeyelim. Ölüme kadar daha çok uzun bir yol ömür var tabii. Siz 25 yıllık bir firmanın ortaklarından bir tanesiniz. Evet. Sürdürülebilirliği yakalamışsınız. 25 yıldır işleyen bir çark var. Bir şirketin doğduktan sonra sürdürülebilir olması için yapması gereken en önemli şeyler neler? Şimdi insanla örneklediniz ya, çok doğru bir örnek. Bir insanı da büyüttüğünüz zaman artık onu piyasaya hazırladınız demektir. Meslek sahibi yaptığınız demektir ve artık piyasaya sürersiniz çocuğunuzu. Şirketinizi de büyütene kadar emek harcarsınız. Sermayesini büyütürsünüz, kadrolarını büyütürsünüz, müşteri portföyünü büyütürsünüz, piyasadaki itibarını büyütürsünüz ve belirli hacimdeki işleri yapar hale gelirsiniz. Sağlıklı olur, kuvvetli olur, bir rüzgardan etkilenmez, hemen grip olmaz. Dolayısıyla şirketlerimiz de, kendi kurduğum şirket de yıllar içerisinde direnç kazandı, kendi ayaklarının üzerine durmayı öğrendi, müşteri seçmeyi, ürün seçmeyi öğrendi, pazarın neresinde olduğunu öğrendi ve buna göre sağlıklı adımlarla gitti. Şükür başarılıyız. Yani daha da hedeflerimiz ve hayallerimiz var her insanın olduğu gibi.
Murat Bey, insan organlardan oluşan bir organizma. Patron şirketin hangi organı? Bir genelleme yapmak doğru değil. İnsan vücudu da öyledir. Yani herhangi bir organınız olmadığı zaman işlemez. Patron da olmazsa işlemez. İşçi de olmazsa işlemez. İdari kadro da olmazsa işlemez. Burada bir ayrım yapmak doğru değil. Önemli olan mekanizmayı doğru kurmaktır. Bir saat düşünün. İçinde büyük dişli olmasa da çalışmaz. Küçük dişli olmasa da çalışmaz. Ama büyük dişli tabii ilk gözünüze çarpandır. Yani patron, müdür, genel müdür bunlar ilk göze çarpanlardır. Ama bana göre değeri aynıdır. En küçük parça da olmasa o saat çalışmaz. Mekanizma bir yerde aksaklık yapar yani. Murat Bey, hastalandığımızın belirli belirtileri var. Hapşırıyoruz, ateşimiz çıkıyor, burnumuz akıyor. Şirketin hastalandığının belirtileri nelerdir? Şirketler de hastalanır ama insanlar hastalandığı zaman doktora gitme alışkanlıkları vardır. Şirketler genelde gitmezler. Şirketler kendi kendilerini tedavi etme yöntemini seçerler ve birazcık geç kalırlar. Şirket deyince çok büyük bir kavram. Yani hani limited şirket, anonim şirket, işte sermayesi şu kadarlık, şu kadar kurumsal bir şirket falan bir genelleme yaparak konuşmak istiyorum. Şirketlerde tabii ki bir takım büyük dişliler, küçük dişliler dedik ya olur. Bir müşaviriniz, bir hukuk danışmanınız, bir finansman yapınızı kontrol eden insanlar olur ya da bunların hepsini siz yaparsınız. Arada bir check-up'tan geçmek lazım. Bizim gibi işletmeler haftada, ayda, 3 ayda bir check-up'tan geçerler. Yani hesabını, kitabını, alacağını, vereceğini, borcunu, elindeki sipariş miktarını, giderini, gelirini şöyle bir ortaya koyarlar. Ben ne durumdayım? Kriz dönemlerinde özellikle dirençli miyim? Finansman yapım buna uygun mu? Borcum mu var? Alacağım mı var? Yani hasta olduğunuzu bilirseniz tedavi kolay. Ama ağırlıklı olarak şirketler hasta olduklarını bilmezler. Bütün vücudunuzu habis sarar. Ondan sonra ameliyat hikaye olur ve şirket ölümleri öyle gerçekleşir. Ama ileriyi gören, ufuğa bakan yöneticiler bu hastalıkları çok erken teşhis ederler, önlem alırlar ve şirketlerini düzeltirler, iyileştirirler. Şirketlerin doktorları yöneticiler midir? Karar vericilerdir. Esasında doktorlar değil, doktora gitmesini, doktora görünmeyi hedefleyenler yöneticilerdir. Ama doktor bazen mali müşavirdir, bazen hukuk müşaviridir, bazen pazarlama departmanıdır, bazen kendi şirket yöneticisinin, CEO'nun kabiliyetidir. Yani hastalığa bağlı. Ortopedi mi, beyin cerrahı mı? Şirketler de evleniyor, çocukları Evleniyor. oluyor. Olur. Blok Moda'nın da bir çocuğu var değil mi? Var. Hafsa Tekstil var. Bundan 9 sene önce kurduğumuz, aynı ortaklık yapısıyla, öz sermayesiyle kurduğumuz Edirne'nin Hafsa ilçesinde şu an 70 civarında eleman istihdam ettiğimiz bir şirketimiz var. Bize alt tedarikçi olarak. O da limited şirket. Çocuklar bir süre sonra aileden ayrılıyorlar. Evet, güzel bir yaklaşım. Şirketler, peki şirketlerin çocukları nasıl oluyor? Bu süreç nasıl ilerliyor? Onlar da ayrılacak mı ileride? Ayrılabilir. Rüzgarın estiği şekil önemli. Nereden estiği? Bazen çocuk şirketler büyük anne baba şirketleri geçerler. Daha başarılı olurlar. Finansman yapıları daha kuvvetli olur. Bazen anne baba beslerken bu sefer çocuk beslemeye başlar. Örneklendirebiliriz. Böyle şeyler de olabilir. Bizim şirketimiz de büyüme trendinde. Umarım bizi de geçer. Daha büyük bir şirketim, 2 tane büyük şirketimiz olur. Bir büyük, bir küçük olacağına 2 büyük olur. Ne olursa olsun her anne baba gibi gururlanırsınız herhalde siz de. Tabii ki yani şöyle bir şey var. Başarıyı konuşurken de anlattık ya. Bazen hani çok para kazanmaktır başarı. Bazen çok istihdam etmektir. Çok insana ekmek kapısı olmaktır. Bazen çok köklü, uzun vadeli yapı oluşturmaktır. Topluma dokunmaktır. Başarının adı ve tanımı değişik. Herkes hedefleri başka bir şey koyar. Birisi için 10 bin lira kazanmak hedeftir. Birisi için 10 yılda 1000'er lira kazanmak hedeftir. Uzun vadelidir, kısa vadelidir. Ama mutlu olurum ben eğer Hafsa Tekstil de Blok Moda'yı geçerse mutlu olurum. Başarmışım demektir. İnsanlar tabii ki Allah göstermesin ama kanser oluyor ve doktorlar diyor ki 6 aylık ömrünüz kaldı. Evet. Siz de bir gün şirketinizin 6 aylık ömrü kaldığından emin olursanız bir patron olarak ne yaparsınız? Şimdi bir şirketin 6 aylık ömrü kalmışsa bir kere yöneticisi o bahsettiğim check-up'ları yapmamış demektir zamanında. Bu da onun en büyük eksiğidir. Yani yöneticinin asli işidir. O haftalık, aylık vücudunda yani şirketinin vücudunda habisler var mı, kaçaklar var mı, zararlar var mı, yanlış iş planları, yanlış eylemler
problemler var mı diye check-up yapmadığından dolayıdır 6 aylık ömrün kaldıysa eğer. Bu son derece olmaması gereken bir şeydir. Bir hatanın sonucudur. Yani doktor da 6 ay ömrü kal demişse doğrudur, ne diyeyim. Yani ama o duruma düşmek doğru değildir, mümkün değildir. İşleriniz kötü gidebilir. Tahsilat yapamayabilirsiniz. Allah korusun doğal afetiniz olabilir. Hazırlıklı değilsinizdir. Sigortalamamışsınızdır şirketinizi, alacağınızı. Yani başınızda envai çeşit, nasıl insanoğlu envai çeşit bir kaza bela gelebiliyorsa, hani derler ya Allah kötüye düşürmesin diye. Kötüye düştüyseniz, hırsız bir yöneticiniz olduysa, müşteriniz samimiyetsiz olduysa ve bunların farkına varamadıysanız iyi niyetli olmanıza rağmen kaderinizi yaşarsınız. Yani böyle firmalar vardır. Üzülürüz, bakarız ama işte bunlar başımıza gelmesin diye sık sık check-up'lar yaparız. Sık sık hesabımızı, kitabımızı önümüze koyarız, rotamızı koyarız. Bir de şirketlerin hani dedik ya prensipleri olur. Aynı insanlar gibi. Siz gidip berduşlarla onunla bununla arkadaşlık yapar mısınız? Yapmazsınız. Şirketler de yapmaz. Bir iş yerinde çalışırken iş yerinin sağlamlığı, sigortasını yatırıp yatırmadığı, size insan gibi davrandığı önemli midir? Önemlidir. Şirket de iş yapacağı müşterisini tartar. Paramı alabilir miyim? Beni yolda bırakır mı? Yanlış taahhütlere sokar mı? Yani yanlış yapmamanız gerekir. Yanlış yapmayacaksınız. Doğru hareket edeceksiniz. Politikalarınızı doğru üreteceksiniz. Kanser olmayacaksınız. Murat Bey, hep insan örneğinden gittik. Görüyoruz çok sağlıklı bir insan. Her şey yerinde ama bir gün bir anda ölebiliyor. Şirketlerde böyle bir şey var mı? İyi gidiyor gibi görünen şirketler vardır. Örneklendirelim. Nasıl olur? Böyle bir senaryo nasıl oluşur? Şirketiniz sağlıklı bünyeye sahiptir ama tek müşterisi vardır. Bütün alacağınız tek müşteridendir. Bütün siparişiniz tek müşteridendir. Müşterinin başına gelen bir olumsuzluk olduğu gibi domino etkisi yapar. Sizi de götürür. İşte bu da check-up yaptığınız sırada bu da yanlıştır. Bu müşteriyle tamam hareket edelim ama bunun yanına 1-2-3 tane daha koyalım denmediği için olmuştur. Yani bahsettiğimiz check-up'lar yapılmadığı için olmuştur. Şirketleri genelde tahlil etmek gerekir. Tahlil ettiğiniz sürece hastalığı erken yakalarsınız, müdahaleyi doğru yaparsınız. O 6 aylık ömrü kalan şirketlere pozisyonuna düşmezsiniz. Düşmek doğru değildir, yani öyle bir şey olmaz. Bizi izleyen benim gibi gençler için ve şirket kurma hayali olan gençler için sizlerden bir son söz rica edebilir miyim? Tabii. Bir kere bizim yaptığımız konuşmalar, videolar bir bütün, bir vizyonun parçaları. Güzel konuşmalarımızdan bir tanesini dinledikten sonra diğerlerini de dinlemelerini tavsiye ederim. Birbirini tamamlayan şeyler anlatıyoruz. Şirketlerin geleceklerini ve sağlıklarını da oluşturmak için tek bakış açısı doğru değildir. Çok farklı yerlerden, çok farklı pencerelerden bakılması gerekir. Nasıl doğru insan olunuyorsa doğru şirkette olunabilir. Yapısı düzgün olur, hedefleri düzgün olur, sermaye yapısı düzgün olur ve uzun ömürlü olur. Bütün genç arkadaşlarıma, meslektaşlarıma da uzun, sağlıklı, güzel, uzun ömürlü şirketleri olsun isterim.